Şimdi buradan çıktık. Bu şekilde Marketingen böyle Allensbach'a kadar yürümeyi düşünüyorum. Aşağı yukarı 10,5 kilometrelik bir parkur. Engen'de tren istasyonuna geldim. İlk olarak Radolfi'ye gidip orada göl kenarından Konstanz'a doğru yürüyeceğim. Bir haftanın ardından yoğun kar yağışının ardından ancak trenler çalışmaya başladı Radolfi tarafına doğru ve Radolfi'deyiz. Radolfi'den Allensbach'a doğru yürümeyi düşünüyorum göl kenarından. İşte burası Radolfi tren istasyonu. Bir hafta kadar trenlerin çalışmamasına şaşırmadım değil ama Konstanz tarafına giderken ağaçlar devrilmiş. Bu yüzden bir hafta kadar Konstanz'a trenle gidilemedi. Teknelerin yanaştığı iskele, küçük liman, böyle bir dinlenti ya da etkinlik yeri yapmışlar. Güneş de bugün sıcak yüzünü göstermeye başladı. İnsanlar trende de çok sayıda yaşlı, emekli gezintiye çıkmıştı. Radolfi'yi Sapanca'ya benzetiyorum biraz. Ama Sapanca Gölü'nden çok daha büyük bir göl. Tabii çok daha düzenli ve temiz. Aşağı kısımda hobi bahçeleri yer almakta. Almanya'da hemen hemen her köyde, kasabada bu hobi bahçeleri çok yaygın. Bakın yürüyüş ve bisiklet yolunun yanındaki tuvaletin temizliğine sabun, havlu, tuvalet kağıdı hepsi mevcut ve sıcacık. Ve tabii ki ücretsiz. Ne demiş Şeyh Edebali? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Şeyh Edebali'nin sözlerini yabancı dediğimiz diğer milletler fiiliyatta uyguluyor. Doğa ve sanayinin bir arada birbiriyle dostça, kardeşçe yaşayacağına en güzel örneklerden Almanya. Dünyanın en büyük 3. ya da 4. büyük gücü diyebiliyorum. Bakın kar yağışıyla birlikte kırılan ağaçlar. İşte biz şimdi buradan çıktık. Bu şekilde Marketingen böyle Allensbach'a kadar yürümeyi düşünüyorum. Aşağı yukarı 10,5 kilometrelik bir parkur.
Ördekler özgürce yüzmeye devam ediyor. Yerler bu şekilde, beton değil ama gayet sert. Yani herhangi bir çamura batma durumu falan yok. Genelde bu yaprakların çürümesi, işte bazı yer yer suların akması birazcık çamurvari bir hava yaratıyor ama bakın ağaç nasıl kırılmış ve yolu kapamış. Burada da eskiden insanların yaşamıyla ilgili bilgiler var. Çocuğun elinde orak, arpa, buğday artık ne biçildiyse. Yine tarım haricinde hayvancılıkla ilgili geyik vuran bir avcı. Gittikçe erimeyen karlar ve yine devrilmiş bir ağaç. Almanya özellikle demir yolu konusunda gerçekten hemen hemen her köy, her kasabaya aynı bizim bildiğimiz karayolu gibi demir yolu bağlantısı var. Tabii bunda ülkenin coğrafyasının etkinliği de elbet önemli. Genelde düz alanlardan oluşuyor. Yani Türkiye'de benim doğduğum kent Adapazarı, Sakarya'da düz bir alan ve sanayi bölgesi olmasına rağmen maalesef orada bile demiryolu çok fazla yaygın değil. Yani sanayide ilerleyen Almanya hem dışa bağımlı olmamak adına kendi kömür yataklarıyla ilk sanayi devrimini yapıyor biliyorsunuz bölgesinde. Hem de hava şartlarının, kış şartlarının fazla olması nedeniyle demiryolu ağını 100 yılı aşkın zamandır tam anlamıyla kurmuş vaziyette. Doğal alanda böyle yerler de var. Bir kilometreyi aşkın zamandır yürüyorum ve işte bakın insanlar dinlensin diye burada da bir bank var. Çöp var. Dikkatinizi çekmiştir mutlaka. Başıboş sokak hayvanları da yok. Almancayı bilemediğim için tam detaylı paylaşamıyorum ama burada doğal koruma alanında yaşayan ya da koruma altında olan kuşlarla ilgili bilgiler. Muhtemelen bunlar da gölden su kamışı toplayan eski işçiler ya da çiftçiler. İşte Allensbach, Markelfingen'e doğru ilerliyoruz. Bakın bu da kargo taşıyan lojistik vagonlar. Markelfingen tren istasyonuna geldim. Yani diyelim böyle bir yürüyüşe çıktınız. Yoruldunuz ya da üşüdünüz. Böyle 3-4 kilometre arayla ya da 5 kilometre arayla dediğim gibi her köyde, her beldede, kasabada geçen tren istasyonundan trene binip yolunuza trenle devam edebilirsiniz. Yine tam istasyonun karşı tarafında böyle oturma alanları, parklar mevcut. Kamp ve karavan alanıymış.
Burası da kuş gözlem alanı. Buraları muhtemelen kamp alanları devam ediyor. Karavancılar için olmasa da belki de böyle ahşap konteynerlarla sezonluk konaklama imkanı oluyor. Otelvari bir yer olsa gerek. Yol beni biraz yukarılara çıkardı. Yürüdüğüm yer bisiklet yolu aynı zamanda. Demir yolu aşağıda kaldı. Hemen 50 metre aşağısı. Yanımda da normal karayolu. Eski bir karavanı da kamp kilisesi yapmışlar. İşte buraları karavancılar için kamp alanları muhtemelen. Burada genç, yaşlı herkes yaz kış bisiklet kullanmaya çalışıyor. Bodensi, yani Boden Gölü buraya bir burun gibi, körfez gibi girmiş. Tam bir yazlıkçı kasabası. Konstanz'dayız. Yaklaşık bir 10 dakika kadar sürdü. Konstanz tren istasyonu, Banhal. Konstanz'ın en büyük alışveriş merkezlerinden Lago. Dikkatimi çeken hususlardan biri de bu eskiden bayramlarda, yeni yıl başlangıçlarında gönderdiğimiz kartpostallar hala
her yerde mevcut. Yani en azından tren istasyonlarındaki bu gazete bayilerinde bile var. PTT ofislerinde var. İşte böyle dükkanlarda var. Ve Noel pazarları geleneksel olarak kurulan ve herkesin beklediği pazarlar. Bizim kermesvari faaliyetleri andıran işte böyle çeşit çeşit mumlar. Sokak lezzetleri. Burada da işte soslar, peynirler. Pastalar. Aber wenn der Chef dann nicht. Oh, das Brot hätte ich gerne mit Schokolade. Değişik bizdeki koz helva tarzı nugget helvalar. Bunlar da boynuzdan kupalar. Vikinglerin kullandığı. Cécile, Cécile, les peignes à cornes. Kıvır zıvır süsler. Tabii Noel pazarlarının olmazsa olmazı sıcak şaraplar. Çeşit çeşit çikolatalar. Böyle. Bunlar da bizim lokumvari. Kurabiye tarzı. Oh,
Burası Konstans'ın iskelesi. Buraları da kurulmuş ya da uzamış Noel pazarı. Çünkü daha önce geldiğimde yoktu. Was ist so fett? Genau. Wie lange das hier? Hemen gölün karşı tarafı da İsviçre. Böyle 360 derece dönüyor. Er hat eben ganz kalte Hände. Muss mal anlangen. Hey, hey! Bunlar da bizim sucuk vari. Daha kuru. İşte inek, domuz, genelde domuzdan yapılan sucuklar diyelim. Salam diyorlar belki de. Emin değilim. Epeyce büyük bir pazar kurulmuş. Bu tarafa doğru da devam ediyor. Dekoratif mumluklar, yine yılbaşı süsleri, şaraplıklar. Ja. Gerçekten de epeyce büyük bir pazar. İşte burada genelde böyle değişik
bademleri kavuruyorlar böyle şaraplı, ballı. Bu da meşhur Almanların meşhur tatlısı. Sarıp kızartıyorlar. Üzerine şeker döküyorlar. İstenirse içini dolduruyorlar. Nutella tarzı çikolatalarla. Hep yaşadığımız yer Fethiye'ye gelen turistlerin pazara bu kadar ilgi duymasına şaşırırdım. Bence bu meydanlarda kurulan, özel zamanlarda kurulan pazarlarını hatırladıkları için olsa gerek. Yeşil başlı gövel ördek. Atlı karıncalar da kurulmuş. İsviçre'de kişi başına düşen gelir, milli gelir Almanya'ya göre daha fazla asgari ücrette. Yakın olduğu için, sınır olduğu için İsviçreliler ucuz diye genelde Almanya'ya geliyorlar alışverişe. Bir videonun da sonuna geldik. Yeni yılınız ve tüm ömrünüz mutlu, huzurlu olsun. Her şey gönlünüzce olsun.